Merhaba, tarih meraklılarının hoşuna gidecek birkaç tane etkileşimli internet sitesinden size bahsedeceğim. Bu internet sitelerinde haritalar üzerinden geçmişe giderek ya da belirlediğimiz bir yıla giderek o yıldaki tarihsel gelişimlerle ilgili bilgi alacağız. Bazıları çok kullanışlı, benim hoşuma gitti. Yalnız internet sitelerinin hepsi İngilizce. O yüzden İngilizce bilmeyenler için biraz sıkıntı olabilir. Ancak bunun için de Translate kullanabiliriz. Bunun yanında bahsettiğim internet siteleri cep telefonları için de kullanılabilir. Mobil uygulamalarla ya da mobil tarayıcı üzerinden de bu internet sitelerini kullanabilirsiniz. İnternet sitelerinin linklerini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşıp kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet, birinci inceleyeceğimiz internet sitesi battle.notgoat.net. Bu internet sitesinde dünya harita şeklinde gösteriliyor. Etkileşimli bir şekilde yaklaşıp uzaklaşarak harita üzerinde istediğiniz bölgedeki noktaya tıklıyorsunuz ve orada yapılmış olan savaşı görebiliyorsunuz. İnternet sitesini incelediğimizde sağ tarafta yıllar sınıflandırılmış. Sol tarafta artı eksiği kullanabilirim. Alt tarafta da tarih çizelgesi var. Buradan milattan önce ve milattan sonra olarak yılları kaydırarak yapabilirim. Ya da kendim şurada elle bir tarih girebilirim. Ben de bir tarih gireyim. Şöyle biraz daraltalım aramamızı. 1450 diyeyim, hatta İstanbul'un fethini seçelim. 1400 ile 1700 yıllar arasına Enter'a bastım. Aramamı daralttım. Şöyle yaklaşıyorum Türkiye'ye. Şöyle İstanbul'a geldim. Burada bir nokta var, tutturabilirsem. Evet. Fall of Constantinople, İstanbul'un düşüşü. URL de tanımlanmış burada. wikidata.org. Tıkladım. Wikipedia'nın veri sayfasına beni yönlendirdi. wikidata.org. Aşağıya doğru inersem bu sayfanın Türkçe karşılığı varsa Wikipedia'da oraya ulaşabilirim. Ya da başka dillerdeki karşılıklarını da görebilirim. Şöyle hızlıca ineyim aşağıya. Evet, en aşağıda TR Türkiye sayfasında İstanbul'un fethi tanımlanmış. Buradan araştırmama devam edebilirim. Yani öğrenmek isteyenler doğrudan Wikipedia'ya girip de öğrenebilir, ancak harita üzerinden savaşın olduğu yeri seçmek bence daha etkili olacaktır. Şöyle geri gelelim. Kapattım. Şunu da kapatayım. Evet, İstanbul'un düşüşüne baktıktan sonra başka bir savaşa bakalım. Şurada ne varmış? Bu neymiş? Osmanlı-Memlük Savaşı. Tıklayalım şuna. dbpedia.org. Bu internet sitesi verileri çekmiş. Wikipedia'nın verilerini çekmiş bir internet sitesi. En altta varsa Wikipedia sayfasına. Şuradan İngilizce Wikipedia sayfasına gönderiyor bizi. Oradan da varsa Türkçesine geçebiliriz. Var. Sol tarafta, ekranın sol tarafında menüde Türkçe sayfası var. Büyük Mısır Seferi olarak sayfaya geçiş yaptık. Evet, ikinci internet sitemiz kronos.org. Burada bir zaman çizelgesi üzerinde dünya tarihini görebiliyoruz. Maalesef bunun da Türkçe kullanımı yok. Ancak hem tasarım açısından hem de içerik açısından, ulaşılabilirlik açısından bu internet sitesi bence daha güzel. Şöyle, yani dil seçeneği Türkçe var ama henüz çevrilmedi diyor. O yüzden İngilizce kullanalım. 3 farklı arayüz şeklinde başlayabiliriz. Intermediate seçelim. Devam diyelim. Tamam diyelim. Şunu kapatalım. Şimdi şöyle dünya haritası karşımızda, devletler listelenmiş. Şu anda 189 yılındayız. Alt tarafta zaman çizelgesi var. Bu zaman çizelgesini kaydırabiliriz ya da kendimiz fare üzerinde istediğimiz bir yere tıklayabiliriz. Üst tarafta Discover, keşfetme bölümü var ve seçilen zamanla, ekranla ilgili açıklayıcı sayfalar burada gösteriliyor. Sol tarafta menüsü var. Katmanlar, işte keşfet, rastgele makale, sayfa aç şeklinde. Şöyle yaklaşayım ben biraz. Şu anda Roma İmparatorluğu gösterilmiş. Ben yine yakın zamana geleyim. Şöyle 1500'lü yıllara geleyim. Kaç yılına geldim? 1540 yılındayım. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli dönemleri. Şöyle üzerine geldiğimde mesela bölgelerle ilgili bilgi veriyor. Şurada kişilerle ilgili. Yaklaşalım. Bölgelerin üzerine geldiğinizde o bölgeyle ilgili çeşitli bilgiler de var. Mesela işte Osmanlı İmparatorluğu, işte Türk, Sünni, İslam, Yozgat diyor mesela. 11.740 nüfus diyor. Şöyle İstanbul'a gelelim.
Bursa şehri, Saruhan Sancağı, öyle diyelim, Hamit Sancağı, Antalya gibi. Üzerine tıklıyorum. Sağ tarafta Wikipedia sayfası açılıyor. Bu Wikipedia sayfasında tıkladığım bölgeyle ilgili bilgiler karşıma geliyor. Sol tarafta medya var. Burada görseller listeleniyor. Sağ tarafta açılan bölüm ise Wikipedia sayfası. Wikipedia sayfası da İngilizce açılıyor. Türkçesini görmek için şöyle yapabiliriz. Şuradaki linke tıklayıp açılan article, makaleyi yeni sekmede açarız. Daha sonra bu İngilizce sayfasının sol taraftan Türkçesini seçip Türkçe Wikipedia'daki sayfasına geçebiliriz. Bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Başka bir siteye daha bakayım. Başka bir yere daha bakalım. Mesela Persia demiş. Şuraya tıklayalım. Evet, yine sol tarafta görseller açıldı. Seçtiğimiz dönemle ilgili. İran'ın Wikipedia sayfasını açtı. Yine aynı şekilde şuradaki linke tıklayarak yeni sekmede açarım. Sol taraftan Türkçe Wikipedia'ya geçiş yapabilirim. Bizim coğrafyaya bakalım. Gidelim biraz daha. Her bir hareketinizde ya nasıl hareketlenmeler oluyor? Yani bir tık 100-200 yıl gibi bir zaman atlatıyoruz ama tarihe bakınca insan işte farklı düşünüyor. Yani ne kadar çok devlet yıkılmış, ne kadar çok kültür gelmiş geçmiş. Biz ne olacağız? İnsan bunu sorgulamadan edemiyor. Üçüncü internet sitemiz Atlas of World History, Dünya Tarihi Atlası. Bu siteyi ben çok beğeniyorum. Milattan önce 3000 yılından başlıyor. Binli yıllara kadar dünya tarihi dünya üzerindeki devletlerin oluştuğu coğrafyayı size gösteriyor. Kuruluşu, yıkılışını görebiliyorsunuz. Bu sitede kısmi olarak Türkçe var fakat tamamı Türkçe değil. Tarih değiştikçe şu bölgede ekranın üst kısmında kısa kısa bilgiler veriyor dönemle ilgili. Şurada Language'e tıklayarak buradan Türkçeyi seçebiliyorum. Türkçeyi seçtikten sonra devlet isimleri Türkçe gösteriliyor harita üzerinde. Şuradan oynat düğmesine tıklayalım. Zaman 10'ar yıl şeklinde artmaya başlıyor. Tarih içerisinde, süre içerisinde devletlerin oluşumunu, yayılışını, kuruluşunu gösteriyor. Mısır ve Sümer'le başladı. Akatlarla devam ediyor. Bu site üzerinde yakınlaştırıp uzaklaştırma yok. Statik bir görüntüsü var. Kendimiz zaman çizelgesini hareket ettirebiliyoruz. Ben şu an kontrol etmedim. Milattan önce 700'lü yıllardayız. Anadolu'daki hareketlenmeler, Afrika'da çeşitli devlet oluşumları gözüküyor. Pers İmparatorluğu, Germen kavimler, Sakalar, evet Roma İmparatorluğu. Kendimiz harita üzerinden değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Şuradan Histories'e tıklayalım. İstediğimiz bir milletin üzerine tıklayarak, devletin üzerine tıklayarak onun tarihini takip edebiliriz. Mesela Türkleri seçelim. Basalım sonrakine. Türklerin ana yurdu 2000'li yıllarda. Hiyongnular, Yueçiler. Devam ediyoruz şöyle. Milattan önce 481 şeklinde bakabiliriz. Başka bir devlet seçelim, başka bir millet seçelim. Norveç seçelim. Deniz tabanlı ekonomi diyor Norse. Vikingler milattan önce 600. Şöyle bilgiler vermiş. Tabii İngilizce olduğu için şuradaki metni seçip İngilizcesi iyi olmayanlar için benim de çok iyi değil. Translate kullanarak çevirip anlamlı hale getirmek gerekebilir. Evet, bir sonraki internet sitesi Geochrome. Bu internet sitesi çok iyi fakat parasız bu özelliklerin çoğunu kullanamıyorsunuz. Yani ücretsiz sürümü pek bir işe yaramıyor. Ancak yine kullanılabilir. Yine devletlerin sınırlarını harita üzerinden görmek, tarihsel akış içerisindeki coğrafyayı fark etmek açısından bence kullanılabilecek bir internet sitesi. Şu uyarıyı kapatalım. Şöyle sayfayı kaydırdığımızda, tam ekran yaptığımızda şöyle bir internet sitesi geliyor karşımıza. 2020 yılıyla milattan önce 3000 yılı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle şuraya -2500 yazalım. Milattan önce 2500. Bilinen dünya coğrafyası üzerindeki medeniyet yerleşimlerini gösteriyor. Yaklaşalım. Bir tane daha yaklaşalım. Bu sitede İngilizce maalesef, Türkçe desteği yok. Mesela Sümer medeniyeti tıklayalım. Açılan sayfadan bizi Wikipedia'ya yönlendiriyor. Yine İngilizce Wikipedia açılacak. Orada sol taraftan Türkçe Wikipedia'yı seçip Türkçe sayfasından, Wikipedia sayfasından bilgi alabiliriz. Kapatayım sekmeleri. Birer birer yılları ilerletip geri alabiliriz yukarıdaki düğmelerle. Onar onar ya da yüzer yüzer 100 yıl atlatarak dünya haritasındaki değişimi, devletlerin değişimini, yayılmasını görebiliriz. Milattan önce 2000'li yıllardayız. Gelelim binli yıllara gelelim.
Evet, harita bir anda değişti, renklendi. Kaydıralım biraz daha. Şöyle ileri alalım. 1100, 1200, 1300. İkinci Han tıklayalım. Evet, Wikipedia sayfasına bizi gönderecek. İlhanlılar olması gerek bu. Aşağı iniyorum, Türkçe sayfasına bakalım. Evet, İlhanlılar Devleti ile ilgili bilgiler burada var. İleri alıyorum. Şöyle 10 yıl gideyim. Osmanlılar burada var. Tıkladım. Evet, Wikipedia Osmanlı İmparatorluğu sayfasına beni gönderdi. Yine sol taraftan Türkçe sayfasına geçiş yapabilirim. Şöyle 100 yıl gidelim. Biraz hızlı gidelim. Evet, 1520, 1620, 1720, 1820, 2020. Evet, 5. internet sitesi gerçekten farklı. Fantasy Map Generator yapay zekayı kullanarak size rastgele bir dünya haritası oluşturuyor. Yani böyle hayal dünyasını geliştirecek bir çalışma aslında düşündüğünüzde. Devletleri gösteriyor. Yaklaştığınız zaman devletler arasındaki ilişkileri seçebiliyorsunuz. Şehirler var. Şehirlerin nüfuslarını görebiliyorsunuz. Aralarındaki bağlantıları kurabiliyorsunuz. Mesela şuraya yaklaşalım. İşte Mimian Empire, Tenebel, Alalhuha, Gomruç. Gomruç'a bakalım. Şöyle yaklaşalım. Evet, şehirlerini görüyoruz. İsmini değiştirebilirim. Popülasyon nüfusunu değiştirebilirim. Farklı özellikler var. Seçebilirim istediğimi. Kiraya tıklayalım. Devletin toplam nüfusunu görüyorum. Evet, bu internet sitesi tamamen böyle yapay zekaya dayalı olarak bir dünya haritası çıkartıyor karşınıza. Sol üst tarafta bulunan play düğmesine geldiğimde New Map dersem sayfa tamamen yenilenecek. Farklı bir dünya yaratılacak bana. Az öncekinden farklı. Tekrar yapayım. Her seferinde farklı bir dünya haritası oluşturuluyor. Böyle hayal gücünü geliştirmek için bile yapılabilir yani, eğlencesine. Play düğmesine tıklarsam burada oluşturduğum dünyanın çeşitli özelliklerini değiştirebiliyorum. Mesela nehirleri şuradan kaldırdım, gösterdim tekrardan. Ülkeleri, sınırları kaldırabiliyorum. Bunlar görünüşle ilgili. Kültürel harita, farklı şekilde yükselti haritası. Aklınıza ne geliyorsa artık bir haritada olması gereken, böyle politik haritaya. Style'a geçelim. Antik gösterimi, görünüşü değiştiriyorum. Gloom. Options'ta farklı özellikler var. Evet, etkileşimli haritalarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.